Üniversitede son senem. Öğretmenlik okuyorum. Ama öğretmen olmak istiyor muyum? Hala bu sorunun cevabını bilmiyorum. Cevabı bulamamamdaki sebep ise iki farklı ülkedeki iki farklı öğretmenlik deneyimimdi. Bu dönem staj derslerini Covid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan işledik. Ne sınıf yönetimine dair yeterli tecrübe edinebildim ne de öğrencilerle iletişime geçebildim. Nitekim öncesinde almış olduğum sınıf yönetimi ve benzeri derslerde de tecrübe edinememiş ve kendimi yetersiz görüyordum. Staj derslerinde dersleri gözlemlemem istendi. Çevrimiçi senkron derslere bağlandım ve sadece izledim. Çocuklara ödevlerinde, çalışmalarında yardım dahi edemedim. Her hafta en az 2 derse katıldım. Farklı durumları, farklı zorlukları ve hocamızın bunlarla nasıl baş ettiğini inceledim. Her kafadan bir ses çıkmasının, öğrencilerin sonsuz sayıda sorularının ve hocamızın buna çözüm olarak olabildiğince cevap verip zaman zaman da mikrofonlarını kapatıp bir yandan da o haftaki dersini yetiştirmeye çalışmasının dışında zorluk gözlemleyemedim. Süreç böyle işleyince kendimi hep dışarıda, sürecin dışında hissettim. İsterdim ki hocamıza o haftaki konunun materyallerini hazırlamakta yardımcı olayım. Öğretmenim, ben bunu yapamıyorum diyen öğrenciyle ben ilgileneyim. Bu sayede de daha fazla tecrübe elde etmiş olayım. Belki de sürecin uzaktan devam etmesinden kaynaklı kendimi olayların dışında hissettim. Böyle hissetmediğim, sürecin sınıf ortamında yüz yüze gerçekleştiği İsveç'teki öğretmenlik deneyimimde dünyanın her yerinden çocuklara eğitim verdim. Eğitim verdim diyebiliyorum çünkü onların çalışmalarına, ödevlerine yardımcı oldum. Onlara dersler anlattım. Sürecin içerisinde yer aldım. Bir yandan da her şeyi gözlemlemeye çalışıyordum. Çünkü buradaki eğitim ve okul yapısı ülkemdekinden çok farklıydı. Öğrenciler teneffüslerde dışarı çıkmak zorundaydı mesela. Hava karlı da olsa, fırtınalı da olsa kural aynıydı. Kötü hava yoktu. Kötü kıyafet vardı. Yemekler yenileceği kadar alınmalıydı. Fazlası alınırsa o tabağın bitmesi zorunluydu. Sınıfta küs kalmak yasaktı. Küs olanlar, tartışanlar sorunlarını çözmek için biz köşesine giderdi ve biz köşesinden sorunlarını çözmeden ayrılmazlardı. Her pazartesi sabah 10'da 3 sınıf birleşerek 1 saatlik toplantı yapılır. Bu toplantıda da o hafta neler yapılacağı ve o haftanın konusu anlatılırdı. Bence bu en çok da öğrencilere planlı olmayı öğretiyordu. Sabahları uygulama hocamla ilk işimiz o günkü programın ne olacağını tahtaya yazmak olurdu. Hocam bunun gerçekten önemli olduğunu, bazı çocukların komutlarla çalıştığını söylemişti. Sonra güzel bir görsel bulup altına komik bir şeyler yazarak çocukların güne enerjik başlamalarını sağlıyorduk. Değerlendirme yapmayı da öğretti bana. Geri dönüşlerin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Yani anlatmak istediğim, öğretmen olup olmamayla ilgili kararı vermek oldukça önemli. Çünkü mesleğini sevmeden yapan tüm öğretmenlerim hayatımda büyük travmalara sebep oldular. Ben böyle bir öğretmen olmak istemiyorum. Kararımda kesin olmaya çalışmamın gayesi de bu yüzden. Eğer öğretmen olacaksam derslerimde çocuklara sadece müfredatı değil, ders dışı farklı şeyleri de öğretmek istiyorum. Onlar için hayatları boyunca faydalı olacak alışkanlıklar kazandırmayı istiyorum. Çalışkan ve sürekli öğrenmeyi arzulayan bireyler olmaları için yol gösterici konumunda olmak ve bu yolda onlara bir baba şefkatiyle yaklaşmak istiyorum. Sevgiyle öğretmek ve sevgiyi öğretmek istiyorum.